Ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Bir köyde doğdum, büyüdüm. Sonrasında lise okumak için Gaziantep merkeze göç ettik. Orada üniversiteyi kazandım. Elektrik ve elektronik mühendisliği okudum Gaziantep'te. İş hayatım genel olarak Interesting Engineering'de geçiyor. Bir 5-6 aylık İngiltere'de bir Jaguar maceram var. Onun dışında tamamıyla Interesting Engineering'le uğraşıyorum. Yaklaşık 1,5 senedir de İstanbul'da yaşıyorum. Ya aslında Interesting Engineering'i bu şekilde bir medya şirketine dönüştürmek gibi bir planım yoktu benim. Çünkü bir tutku aslında bu. Ben web sitelerine çok ilgiliydim. Ve babam da bir internet kafe işletiyordu üniversite okurken. Kendisine yardım ediyordum. Genelde işte FIFA vesaire oynarsınız gelen müşterilerle. Ben de birazcık daha blog üzerine ilgi duyuyordum. Web sitelerini falan okuyordum. Sonrasında üniversitede bir konferans oldu işte. Türk Telekom ve Turkcell işbirliğinde diye hatırlıyorum. Orada işte kendinizi blog açın, kendinizi geliştirin, yetiştirin gibi şeyler söyleniyordu. Ben de zaten ilgim vardı. Akşamına gidip blogspot.com'dan kişisel günlüğüm blogspot.com diye bir blog açtım. Tabii burada kendimden bahsediyorum, neler yapıyorum. İşte Erasmus'a falan gitmiştim, ondan bahsediyorum. Sonrasında bir de şey dedim, İngilizcesini kurayım, İngilizcem gelişsin. Web sitelerinde şey var ya işte üstte Türk bayrağı olur, bir de İngiliz bayrağı olur. Ben öyle bir format koydum. Aslında girdiğinizde mesela İngilizce siteye girdiğinizde tamamen farklı bir tasarım, tamamen farklı bir içerikle aslında alakası yok. Ama bildiğin bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Sonrasında İngilizce sitenin ismi Interesting Engineering Blogspot.com. Blogspot'u bilirsin. Tamamen yani teknik altyapı bilmene gerek yok. İstediğin gibi template değiştirebiliyorsun. Ve bir süre sonra 30-40 tane yazı ekledim siteye. Tabii bunları başka yerlerden aldım. Amaç şey değil, hani birilerinin yazılarını kopyalamak ya da işte trafik sağlamak ve gelir elde etmek gibi bir amacım yok. Sadece mühendislik konularında kendimi yetiştirmek istiyorum. Okuduğum, beğendiğim yazıları da bir not defteri niyetine siteye ekliyordum. Bir süre sonra sınavlarım başladı ve hiçbir şekilde internet kafeye gelemedim. Web sitesine bakamadım. Evde de bilgisayarım yoktu zaten. Bir ay geçti ve ben internet kafeye geri döndüm sınavlar bittikten sonra. Bir baktım, Blogspot'un panelinden siteye 1000 kişi giriyor. Yani Interesting Engineering Blogspot.com'a. Ve 1000 kişiyi görünce bunu nasıl paraya dönüştürürüm derdine düştüm. Hani hiçbir amacım yoktu, böyle bir amacım yoktu ama orada o 1000 kişiyi görünce biraz araştırdım. Eklediğim yazılardan bir tanesi dünyanın en uzun binaları yazısı. Oraya bir fotoğraf var, işte böyle sıralıyor dünyanın en uzun binalarını. Aslında insanlar fotoğrafa geliyor. Web sitesine giren yok. Fotoğrafa gelen insanları siteye nasıl yönlendiririm diye bir araştırmaya giriştim. Bir kod buldum falan, insanlar siteye yönlendirmeye başladım. Bu sefer siteye trafik akıyor. 600 lira falan düştü ama AdSense falan olduğunda para kazanmaya başlıyorsun. 30 tane falan yazı ekledikten sonra, trafik geldikten sonra AdSense başvurusu, gelir elde etmeye başladım. Ve sonrasında Facebook sayfası kurdum. Facebook sayfalar o dönemde çok hızlı büyüyordu. Şu an mesela TikTok sayfaları bayağı bir büyüyor. Bir içeriğin viral olma ihtimali çok yüksek. O dönemlerde de Facebook'ta öyle bir şey vardı. Ve web sitesine trafik yönlendirmeye başladım. Interesting Engineering Blogspot.com'a içerikleri giriyorum. Facebook sayfasında paylaşıyorum, trafik yönlendiriyorum. Facebook sayfası hızlıca büyümeye başladı ve o 1000 kişi oldu 5000 kişi, oldu 10.000 kişi, oldu 15.000 kişi. Bu şekilde 2013 Haziran ayına kadar, ben üniversiteden mezun olana kadar devam etti ve 2013 Haziran'da mezun olduğumda yaklaşık olarak 3 milyon takipçimiz vardı Facebook sayfasında. Ve ben yaklaşık olarak asgari ücretin 10 katını falan kazanıyordum. Mezunum. Tabii iş aramaya başladım mühendis olarak. Çünkü ailem beni okumam için şehre getirdi ve mühendis olmam lazım. O geleneksel aile yapısı vardır ya. Mühendislik yapman lazım yani. İstersen 100.000 TL kazan ama yapacak bir şey yok. Mühendis olacaksın. Hatta çevreden bile baskı gelmeye başladı. Birkaç ay böyle iş bulamadım. Neden işe girmiyor, işte ucuz olsa bile kabul etsin sonra artırırlar vesaire gibi şeyler söylüyor insanlar. Sonrasında asgari ücretli genelde teklif etmeye başladı. Asgari ücret teklif etmeye başladı. Ben tabii ki kabul etmiyorum. Çünkü bir yandan Interesting Engineering'e bakıyorum. Orada ben zaten güzel bir para kazanıyorum. Bir yandan bana 7/24 çalışacaksın, asgari ücret vereceğiz diyorlar. Araya girip bir soru sormak istiyorum. Şu anki işini halen ailene anlatabiliyor musun? Anlatıyorum. Onlar başkalarına anlatamıyorlar bu sefer. Herkes soruyor işte bu ne iş yapıyor falan. Anlatamıyorlar. Babam annem birazcık anlıyor ama çok böyle detaylı değil. Para kazandığını ikna oldular mı? Tabii canım.
Tamam. Yani internet kafeyi zaten mezuniyetten sonra internet kafeyi kapattırdım babama. Aileye de ben bakıyordum zaten. Şimdi normalde benim olayım şu, ben çok geç, şu an mesela geçen sene İstanbul'a geldim. Çok geç ilerledi süreç. Çünkü normalde şirket kuracaksınızdır, startup fikriniz vardır. Ailenizin ilk seed yatırımcınız olur aslında. Ben de tam tersi ilerliyordu. Ben aileye bakıyordum. Kazandığım parayı harcıyordum. Çok güzel paralar kazandım. Hepsini harcadım. Yani harcadım derken ev alıyorsun, araba alıyorsun, hayatını daha güzel bir hale sokuyorsun. Yani işe yatırma gibi bir şeyim yok. O öyle gitti. Daha sonrasında işte mezuniyet sonrası freelancer yazarlar işi aldım. 2 tane Brezilya'dan freelancer yazar, ucuzlar. Bir de video editörü işi aldım. O da Dominik Cumhuriyeti'ndendi. Şimdi bunlarla beraber götürmeye çalışıyorum. 2013 senesinin ortası. Ve iş arıyorum bir yandan. İşte İstanbul'a geldim, Kocaeli'ne gittim. Herkes asgari ücret öneriyor. Kabul etmiyorum. Bir tanesi şey dedi. Interesting Engineering'i kapatacaksın dedi. Çünkü işe odaklanamazsın. Tabii ben de kabul etmedim. Büyük bir firmaydı Türkiye'de. Kabul etmedim. 1,5 sene ben mezuniyet sonrası bu şekilde iş görüşmeleriyle vesaire uğraştım. Bir yandan da evden Interesting Engineering ile uğraşıyorum. Freelancer yazarlar yazıları yazıyor. Zaten paranı kazanıyorsun. Para kazanıyorsun. Yani hiçbir şekilde bir yerde çalışmama gerek yok. Zaten çalıştığımda alacağım maaşın çok çok yükseğini kazanıyorum. Yani gerek yok. Ama şöyle bir durum var. Şimdi elektrik mühendisiyim. Teknik anlamda bir iş tecrübem olması lazım. Yani bir sene diyordum ki şöyle düşünüyordum. Bir sene bir iş tecrübem olsun. Interesting Engineering'de bir yandan götüreyim. Daha sonrasında istifa ederim, Interesting Engineering'e odaklanırım. Eğer tutmazsa geri mühendisliğe dönerim gibi bir planım vardı. Ama askerlik falan sorun olunca giremedim. Askere gittim. Genelde bana şey diyorlar, asgari ücret öneriyorlardı ama şey diyorlardı, askerliği yapmış olsan daha yüksek paralar kazanabilirsin diyorlardı. Ben de askere gitme kararı aldım ama Interesting Engineering'e kime bırakacaksın? Yani bir şirket değil ki hani çalışanlara vesaire bırakasın, bir yapı kurmuş olasın. Bir tane Nijeryalı arkadaşım vardı üniversitede, Gaziantep'te. Makine mühendisliğinde okuyordu. Ona dedim ki ben gelene kadar bununla ilgilen ve bir miktar para verdim. Freelancer yazarların ve video editörünün parasını da önden ödedim. Dedim ben gelene kadar 6 aylığına askere gidiyorum. Siz ilgilenin. Ve kız kardeşime de Google AdSense hesabını verdim. Şimdi ben askere gittim. Kastamonu'da ilk gün kalktım böyle sabah. Telefon yok, bilgisayar yok. 2011'den 2014 Kasım'da gittim askere. 2011'den 2014 Kasım'a kadar düşün. Her gün bilgisayar ve telefondayım, internetteyim. Her gün Google Analytics'e kesin bakıyorum. Kastamonu'da sabah bir kalktım, gözlerim Google Analytics arıyor. Yok. Web sitesinde ne oluyor, ne bitiyor hiçbir bilgim yok. Desene kafayı yiyorum. Kafayı yiyordum ya. Adeta sudan çıkmış balık misali yani. Ben orada delirecektim neredeyse. Ve nasıl ulaşabilirim Şettima'ya falan? Orada jetonlu telefonlar vardı. Kartlı versiyonları vardı bu telefonların. Yurt dışında arayabiliyorsunuz. Ben şey arıyordum ya. Nijerya'yı arıyordum her gün. Şettima'yı. Şettima'yı arıyordum işte işler nasıl gidiyor falan. Kız kardeşim de şey için arıyordum işte Google AdSense hesabında gelirler iyi mi falan. Bir 2-3 ay böyle geçti. Sonrasında da işte çarşı izni, telefon bir şekilde hallettim. Ve askerden döndüm. Her şey yarıya düşmüş. Bıraktığım yer. Allah'tan bitmemiş tabii. Ben bıraktım yani gittim. Çünkü bir kambur aslında sırtında. Çünkü başka iş bulamıyorsun. Ve askerden döndükten sonra iş arıyorum. Yine iş arıyorum. Bir iş ilanı gördüm Kariyer.net'te. İşte Jaguar Land Rover'da çalışacak mühendis aranıyor. 3800 başvuru ne vardı? LinkedIn'den CEO'ya yazdım. Gel başla dedi. Gittim, görüştüm, aldı beni işe. İngiltere'ye gittim. Jaguar'da çalışmaya başladım. Türk firması aracılığıyla Birmingham'da. Ama orada bir 4-5 ay iş tecrübesi edinebildim. Dönmek durumunda kaldım. Çünkü hem işi sevmedim, çok yoğunduk ve Jaguar'ın kendi elemanı değilsin. Bir taşeron firmanın elemanısın ve çok çalıştırıyorlar. Facebook İngiltere'deyken reach yani o ulaştığımız kişi sayısı çok yükseldi ve trafik akışı çok fazlaydı ve gelirlerimiz 50 katına falan çıkmaya başladı asgari ücretin. Benim giderim neredeyse hiç yok, gelirim çok yüksek, şirket yok ve bu arada ben her şeyi babamın kredi kartı ve PayPal hesabı üzerinden götürüyorum. Başka bir şey yok. Banka hesabı, kredi kartı, PayPal hesabı. Babanın PayPal hesabı mı vardı? Vardı evet. Ben açmıştım tabii. Çünkü oraya banka hesabını falan bağlıyorsun. Benim yoktu. Ve işte şeyden sonra İngiltere'den o kadar yüksek bir ciroyu gördükten sonra ve trafik akışını gördükten sonra artık Türkiye'ye dönme kararı aldım. Ve artık o şirket kurma döneminin geldiğini düşündüm. Çünkü zaten iş tecrübesi edindim. İngiltere'de edindim. Bir yandan da gelirler yüksek.
Ben döneyim, şirket kurayım Gaziantep'te. Döndüm Gaziantep'e, evdeyim yine. Ve işte startup okuyorum, investor okuyorum. Bunlar birazcık popülerleşmeye başlıyor Türkiye'de. Benim şirketi Interesting Engineering kurduğum dönemde bu tür şeyler pek yoktu Türkiye'de. Yani Antep'te dışarı çıksam, bana bir mentörlük yap desem birine, üniversiteye gitsem kimse anlamaz yani, ne yapıyorsun sen falan derdi muhtemelen. O yüzden 2016'da bile, yani şirketi kuracağım dönemde, 2015'in sonlarında şirket kuracağım ve bilmiyorum ne yapacağım. Çünkü iş tecrübem yok. 4-5 ay İngiltere'de bir tecrübem var. Hiçbir management tecrübem yok. Şirket nasıl kurulur, avukat nasıl mı, hiçbir şey bilmiyorum. Ve böyle biraz bekliyordum. Bir tane e-mail geldi bana. Genelde e-mailler hep geliyor, şeyle ilgili geliyor. Kickstarter projeleri var ya, işte bizim reklamımızı yapar mısın falan. Türkiye'den gelenlere bedava yapıyordum. Zaten çok gelmiyordu. Ayda belki bir tane geliyordu. Bir tane İngilizce bir mail geldi. Altta Türk ismi. İşte Ankara'da bir çocuk, Sertaç Yakın ismi. Şey yazmış işte, bizim projemizi reklamlı yapabilir misin? Ben de Türkçe cevap verdim. Tamam dedim, yolla yapayım. Çocuk Türkçe cevap verince şaşırmış. Yani nasıl oluyor falan. İngilizce gelen maile Türkçe mi cevap verdin? Türkçe cevap verdim. Çünkü Türktü ismi. Amerika'da sanmış bizi. Halbuki Antep'teyim ya, Antep'teyim dedim yani, ne Amerika'sı. Ve bedava, para almadan ona bir video yaptım ettim. Sonra baktım çocuk işte San Francisco'ya gidiyor geliyor, startup ekosisteminde falan. Dedim herhalde bana yardımcı olur bu şirketi kurma konusunda. İşte söyledim falan, küçük bir hisse aldı ve bana yardımcı olmaya başladı. İşte avukatımı buldum, muhasebe, işte sözleşmeler, şirketleşme falan filan derken 2016 Haziran'da Gaziantep'te anonim şirket kurdum bir tane. Interest Media Bilişim AŞ. Şirketi kurdum ve Antep'te evden çalışmaya devam. Bir tane sanal ofis tuttuk tabii. Yani ofise gerek yoktu. 2 tane de tam zamanlı çalışan aldım işe ilk defa İstanbul'dan. Kendileri İstanbul'dan da evden çalıştılar. Full time. Freelancer'larla da devam ediyoruz. Bu şekilde 2016 Haziran'dan 2018 Ağustos'a kadar ben Gaziantep'te evden devam ettim. İşte web tasarımı değiştirdik. Genel olarak risk çok yüksekti. Şeyden dolayı yüksekti. Facebook'a çok bağımlıydık. Facebook devamlı olarak algoritma değişiklikleri yapan bir şirket ve bizi çok etkiledi. Ben 2011'den beri Facebook'un bütün o algoritma değişikliklerine hakimim. Biliyorum yani. Ve o yüzden aslında bizi etkilemiyor. Değişikliklere adapte oluyoruz. Stratejiyi ona göre değiştiriyoruz falan derken 2016'dan 2018 Ağustos'a kadar Antep'teydim. Artık 2018 Ağustos'ta bazı şeyler ilerlememeye başladı. Yani şey gitmiyor. Çalışan alacaksın, bulamıyorsun. İşi geliştirmek isteyeceksin, bulamıyorsun. Ve insan kaynağının daha iyi olduğu bir yere gitme kararı aldım. İstanbul. İstanbul'a taşındım. 2018 Ağustos. İlk defa ailemden ayrıldım. İlk defa yalnız yaşıyorum. İlk defa bir ofis ortamında quality fazla geldik. İlk defa ofis oluşturdum. Ekip oluşturdum. Ekibi oluştururken genelde arkadaş önerileriyle bir 6-7 kişilik bir ekip oluşturdum. Belli bir süre Interesting Engine gibi bir yerlere getirmeye çalıştık ama hem know-how bilgisi eksikliği hem new media alanındaki insan kaynağı açığını görerekten o ekibi tamamen değiştirdim. Sonrasında yeni kişiler işe aldım. Şu an 17 kişi olacağız. Hatta 2 yabancı iş aldık artık. Yeni medya alanını biliyorsunuz zaten. Yeni medya alanında yani insan kaynağı açığı var Türkiye'de. Biz o konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Belki Türkçe anlamda Türkçe bilen insan kaynağı var ama İngilizce tarafta yok. Biz İngilizce bilen, çok iyi bilen insan arıyoruz ama bulamıyoruz. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. O konfor zonundan çıktım işte 2018 Ağustos'ta ve İstanbul'a geldim. O zamandan beridir daha profesyonel bir yapıya büründük. Aslında ben Interesting Engineering'in kuruluş tarihini İstanbul'a geliş tarihim olarak görüyorum. Çünkü ondan sonra bir şeyler olmaya başladı. Her departmana bir yönetici geldi. İnsanlar daha böyle efektif çalışıyor, daha stratejik çalışıyor. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Tek başımaydım. Sosyal medyayı bile ben yönetiyordum. O kadar sayfayı yani o zamana kadar. Sonra sosyal medya uzmanı falan aldık falan. Şu an kalite fazdayız. 17 kişilik bir ekibimiz var. 2 ofisimiz var. Video ekibimiz 3 kişilik. O insanlar bizi genelde şeyden tanırlar. Videolardan tanırlar. İşte Instagram keşfete düşeriz. LinkedIn'de görürler. Facebook'ta görürler. Ama biz genel olarak web sitesi üzerinden iş yapıyoruz. Sosyal medya kanallarımız bu web sitesinin birer parçası. Onları tabii ki ürün olarak kullanıyoruz. Web sitemiz aylık 7 milyon sayfa gösterimine erişiyor. Hatta Apple News'i katarsanız 7,5 milyonları buluyor.
Ve sosyal medya kanallarımızda da bizim 15 milyona yakın takipçimiz var. Bu 7 milyonluk sayfa gösteriminin %70'i Amerika ve Avrupa'dan oluşuyor. Türkiye'den de takipçimiz var ama çok az. Yani 150-200 bin dolaylarında sanırım aylık. Zaten İngilizce içerik üretiyoruz. Sosyal medya kanallarımızda genelde videolarla biliniyoruz. İnsanlar Instagram keşfetten görüyor, LinkedIn'den görüyor, Facebook'tan görüyor, öyle biliyorlar. Ama biz genel olarak bir medya şirketiyiz, yani online yayıncıyız. Onlar sadece ana işin birer parçası. LinkedIn'de 1.1 milyon takipçimiz var. Geçen sene 110 milyon izlenme aldık. Facebook'tan da aylık olarak yaklaşık böyle 150-200 milyon dolaylarında izlenmeler alıyoruz ama bu değişken, bayağı çalkantılı biraz. İşte algoritma değişikliklerine göre değişiyor. Artık YouTube gibi Facebook'ta da gelir elde etme durumu söz konusu. Oradan da video izlenmelerinden gelir elde etmeye başladık. Orada bir monetizasyon kanalı açıldı yani. Onu da artık kullanmaya başladık. Video tarafında artık gelir elde etmeye çalışıyoruz şu an. Video ekibimiz 3 kişi oldu. Biz normalde genel olarak bizim kategorimiz creator. Yani biz aggregators, toplayıcıyız aslında. Yani içerikleri oradan buluyoruz, buradan buluyoruz, kaynağına erişiyoruz, press release geliyor. Twitter'dan Elon Musk bir tweet atıyor, onu makaleye dönüştürüyoruz falan. Genelde bu şekilde işliyor. Bizim iş modelimiz bu şekilde. Çünkü diğer türlü sahaya reporter yollamanız lazım ama o kadar çok gelişme olmuyor. Yani bir CNN, BBC değilsiniz. Orada her türlü politika var, kazalar var vesaire. Onları yollamak zorunda. Ama sizin öyle bir özelliğiniz yok. Sadece böyle eventlerde, işte CES tarzı. Zaten oradaydık mesela. Vegas'taydık geçen 2 hafta, 3 hafta önce. Oradan orijinal reporting yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında press release'leri yorumlama, İşte gelen e-mailleri yorumlama, kaynak bulup fair use kapsamında içerikler oluşturma üzerine bir iş modelimiz var. Öyle ilerliyoruz. Video tarafında da şu an lisanslamalara başladık. Yani creator'lardan, yani içerik üreticilerden videolarını lisanslıyoruz. Hatta bize özel içerik üretmelerini istiyoruz. Para ödüyoruz. Yurt dışında genelde. Bunun dışında kendimiz çekim yapmaya başladık. Ayrıca stok video üyeliklerimiz olsun, fair use kapsamında üyelikler olsun. Bunları kullanaraktan böyle güzel, insanları bilgilendirici, explainer denen tarzda videolar üretiyoruz. Ve büyümeye devam ediyoruz. Hedef ne? Ya aslında hedef, dediğim gibi, en başta bu işin kurulma amacı herhangi bir şekilde bir startup kurup, şirket kurup para kazanma, bir yerlere gelme, exit yapma değildi. Tabii ama genel olarak o şekilde evrimleşiyor. İşte Gaziantep'te kuruldu, internet kafede. Sonra İstanbul'a geldim. Sonra mesela Amerika'ya şirket taşıdık. Şu an şirketimizin 2 şirketimiz var. Bir Gaziantep'teki şirket, bir Amerika'daki şirket. Genel operasyon Amerika'daki şirket üzerinden dönüyor. Burası da arada bir sözleşmeyle işleri yapıyoruz. Amaç tabii ki her startup'ın hedefindeki gibi exit yapabilmek, ama biz o kıvamda değiliz. İçerik işi çok karışık. Yani çok zor. Her yere bağlısın. Mesela Facebook bir şey değiştiriyor, problem çıkıyor. Google bir şey değiştiriyor, problem çıkıyor. Belli bir trafik gelmeli ki sen oradan bir reklam geliri elde edesin. Onu başarabilmek için çok çalışıyorsun. Çok yere bağlısın ve problem oluşabiliyor. Bu yüzden ölçeklenebilir değil pek. Bunu sağlayamadan bizim mesela exit yapmamız mümkün değil. Ya da kaliteyi çok üst seviyeye çıkarmadan, işte nasıl üst seviye, Fast Company tarzı bir yayın diline ulaştıramadan ya da işte Wire tarzı bir yayıncı diline ulaşamadan şirketimizi exit yapmamız mümkün değil. Onun için mesela ilerleyen dönemde biz ABD'de şirketimiz var, ofisimiz de sanal ofis, ama genel olarak bir planımız var. Yani özellikle New York'ta bir ofis açıp orada bir editoryal kadro oluşturma planımız söz konusu. Onu başardığımız takdirde, kalitemizi de arttırdığımız takdirde ben exit yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim rakiplerimizde şöyle bir şey oldu. Interesting Engineering'in tam direkt net olarak rakibi yok. Yani mesela Futurism satıldı. 3 sene önce kuruldu, satıldı. Cheddar kuruldu, satıldı. Inverse kuruldu, satıldı. Bunlar direkt olarak rakibimiz değil ama teknoloji haberi yapıyorlar, bilim haberi yapıyorlar. Belli noktalarda kesişiyoruz. Yani %80 oranında belki kesişiyor içeriklerimiz. Bunların hepsi kuruldu, satıldı 3 sene içinde. Bizden çok sonra kurulan şirketler, ama dediğim gibi benim bu ilerleme sürecim çok yavaştı. Son 1 senedir böyle hızlandık. Daha böyle verimli çalışmaya başladık. Ekip büyüdü falan. Çok daha iyi gidiyoruz. Ve artık çalıştığımız partnerlerimiz, bizle çalışmak isteyen firmalar bayağı büyümeye başladı. Yani mesela 2 hafta önce Audio bizle iletişim kurdu. Direkt Münih'ten kendilerine video üretmemizi ve bu videonun promosyonu yapmamızı istiyor. Yani bunu hayal edemezdim ben internet kafede kurduğumda. Yani amaç bu değildi ama buraya doğru gidiyor. Daha da büyüyecek. Sadece içerik kalitemizi birazcık daha artırıp
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir içerik ekibi kurmamız lazım. Çünkü oranın insanının, zaten biz Amerika'yı da genel olarak hedefliyoruz. İngilizce konuşan ülkeler için en büyüğü. Orayı hedeflediğimiz için orada bir ekip oluşturmamız lazım. Çünkü oradaki editoryal kadro oranın insanının dilini çok daha iyi anlayabilecek kadro olacak. Ve yayın kalitemizi artıracağız. Bir de bizde şöyle bir sorun var. Biz tamamen İngilizce iş yapıyoruz. Özellikle satış ve pazarlama tarafında Türkiye'de pek şirket olarak da bilinmediğimiz için, zaten Türkçe'de olduğu için bir çalışmamız olamıyor. Ama Amerika'da mesela olduğumuz durumda oradaki ajanslarla iletişimler olsun, işte etkinlikler olsun, birçok insanla tanışıyorsunuz, birçok bağlantı ediniyorsunuz ve büyüme süreciniz daha da hızlanıyor. Mesela oradaki büyük firmalar sizi tanıyor, size daha projeyle gelebiliyor. Mesela Facebook özelinde söyleyeyim. Mesela Facebook'un AdBreaks özelliği var. Bu YouTube'daki gibi reklam koyma özelliği. Mesela onda bize açmadılar. Yaklaşık 1,5 senedir açık ve bize açılmadı o özellik. Orada ciddi bir reklam geliri söz konusu. Biz ayda 200-300 milyon izlenme alıyorduk. Reklam özelliğini açmadılar 1,5 sene boyunca ve hiçbir şekilde gelir elde edemedik. Yaptığımız videoları sadece etkileşim kazanmak, sayfayı büyütmek amacıyla kullanabildik. Gelir elde edemedik. Ama mesela Amerika'daki rakiplerimizin hepsine daha ilk günden bu özellik açılıyor, para kazanıyorlar. Aynı işi yapıyorsun ama rekabet sorunu söz konusu. Çünkü seni bilmiyorlar, tanımıyorlar. Buradasın. Hani Türkiye'de bile bilinmiyoruz. O konularda çok sıkıntılarımız oldu ama yavaştan çözmeye başladık. Özellikle şirketin Amerika'da başka bir şirket kurmamızla, bu daha da hızlanmaya başladı. Yani daha böyle bilinir, profesyonel bir yapılanmaya geçiyoruz şu an. Umarım hikaye insanlara bir ilham kaynağı olur. Aslında dediğim gibi yani ben bir tutkunun peşinden geldim ve birçok sorun yaşamama rağmen hiç vazgeçmedim. Ve büyüyor. Medya işi biraz zor bir iş. Çok yere bağlısınız ve başarılı olabilmek için özellikle network marketing konularında çok çalışmanız gerekiyor. Bu konularda sıkıntılarımız var ama aşacağız. Bu alanda iş yapmak isteyen insanlar olursa ben yani işin aslında konteksti, yani içeriğini çok önemsemiyorum. Sadece insanların işine tutkuyla bağlı olması gerektiğini düşünüyorum ve çok çalışmak gerektiğini elbette düşünüyorum. Bizim buralara gelmemizin en büyük iki sebebi çok çalışmak ve tutkuyla çalışmak diyebilirim.